Hello, ben geldim. Umarım iyisizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle Temu'dan aldığım örgü şişlerini deneyeceğiz beraber. Aslında bu girişi daha az önce yaptım ama sabahtan beri konuşuyorum ve asla çekmemişim. Kayda basmamışım. Ama şu an kayıtta olduğumdan eminim. Şimdi ben Temu'yla bir işbirliği yaptık biliyorsunuz. Ama o kısa video özelinde olan bir işbirliğiydi. Ama sizin merak edeceğiniz ve nasıl kullanılacağını bilmeyenler de olduğu için ve biz de burada bir aile olduğumuz için ben size bir tane de şöyle uzun videoda bu şiş seti nasıl kullanılıyor, güzel mi, değil mi, nasıl örmesi keyifli mi falan hepsini bu videoda göreceksiniz. Ve Temu'dan şiş seti alıp almayacağınıza karar vereceksiniz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Ben bir şiş seti ve örgü uzmanı olarak artık kendime bunu diyebiliyorum. Çünkü bir ip kaliteli mi değil mi örmeme gerek yok. Görmem yeterli. Ya da ne bileyim bir şiş seti iyi mi değil mi görmem yeterli. Örmeme gerek yok. Bunları anlayabiliyorum. Şimdi böyle bir kırmızı şiş seti seçtim. İlk önce şunu söyleyebilirim. Çanta olan şiş setlerini ben şu açıdan daha kullanışlı buluyorum. Kutu mutu böyle süslü şiş setleri de oluyor ya, sert kutusu olanlar. Tamam, çok güzel, okey, bir sürü tasarımlar falan ama kullanışlı değil şu anlamda, kutusu olarak. Mesela bir yere seyahate gideceksiniz. Kutuyu çantanıza pıt diye atmak zor oluyor. Sırt çantasına falan. Ama bunu çantaya atmak çok kolay. O yüzden çanta tarzı bir kılıf yaptıklarında benim için artı bir puan oluyor. Şunun derisi kaliteli. Onu söyleyebilirim. Linkler bu arada Instagram profilimde falan var. Oradan bakabilirsiniz. Instagram hesabımı şuraya yazdım, buraya. Bu arada 200 bin abone olmamıza çok az kaldı. Belki bu videoyu izlerken olmuşuzdur. O yüzden abone olmadıysanız abone olmak ücretsiz. YouTube kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi Temu'da şiş setleri, örgü malzemeleri, hobi malzemeleri gerçekten çok ucuz. Her şey ucuz zaten. Ben de böyle bir örgü şiş set aldım. Kıpkırmızı bir tane seçmek istedim. Son zamanlarda kırmızı favori rengim olmaya doğru gidiyor. Bilmiyorum niye. Eskiden kırmızı çok böyle sevdiğim bir renk değildi ama artık çok seviyorum. Annemin sevdiği bir renk normalde. Şu kırmızı, bayılıyorum. Kırmızı. Bana kırmızı yakışıyor mu? Yakışıyor bence ya. Makyaj falan da yapmadım da ne idare ederim. Ben mesela şu şiş setini bu şekilde gördüğümde bunun ucundan bununla rahat öreceğimi anlayabiliyorum. Mesela şu kalın olandan göstereyim bir tanesi. Bakın, ucunu görüyor musunuz? Ucu bu şekilde olduğunda bu tam aradığım kıvamdır şişlerde. Çünkü bazıları çok kan alıyor, bazıları çok tıknaz oluyor. İlmeği almayı zorlaştırıyor falan. Ya da ne bileyim bir saç örgüsü modeli koyacağınız zaman, bir ajur delikleri yapacağınız zaman ucunun bu şekilde olması gerçekten çok kolaylaştırıyor. Birazdan örerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada kaç milimler var? 3 milimden başlıyor. Bakın 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 milim şişler var. İçerisinde misinaları da var. Bunu şimdi birazdan inceleyeceğiz. Diğer Temu'dan aldığım şeyleri de hemencecik göstermek istiyorum. Bir adet böyle çanta aldım. Bu çantayı böyle sahile giderken, dışarı giderken yanıma örgümü, termosumu alıp böyle takarım. İşte şeyle düşünün, yazın kot, şortla, tişörtle falan gibi düşünün bu çantayı. Bence çok kullanışlı ve güzel duruyor. Aslında ben bunu anneme vereceğim. Çünkü annem bu tarz çantaları çok seviyor. Markete giderken, dışarı çıkarken hep bu tarz basic çantalar takmayı çok seviyor. Zara'dan almıştım. Hatta geçen şey dedi, Zara çantam eskidi falan diyordu. Buna mutlu olacak. Üzerinde de kediler var. Beni birazcık yakından takip edenler biliyordur. Annemin bir 10-15 tane kedisi var. Aslında her şey pamukla başladı ama bu uzun bir hikaye. Bunu sonra anlatırım. Böyle çanta. Ben de onun kedileri olduğu için kedili bir çanta seçtim. İçinde cebi var. Ve bu çantaları normalde fermuar koymazlar. Buna fermuar koymuşlar. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bu ne bileyim cüzdan falan koyup fermuarını kapatabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bunu kenara attık. Bir adet şöyle örgü proje çantası. Bu tarz bir çanta hep istiyordum ama hiç fırsatım olmamıştı. Temu'da da böyle limon deseni görünce hemen kaptım. Beni birazcık tanıyanlar bilir, limon aşığıyım. Hani limonun parfümü olsa sıkarım, öyle söyleyeyim. Limon kokan her şeye okeyim. Yani bir gün hayalim portakal, limon bahçeli bir arsa alıp içine bir ev yapmak ya da içinde çadırda bile yatarım ya. Yeter ki limon ve portakal bahçem olsun. O kadar seviyorum ki.
Gerçekten Allah hepimizin gönlüne göre versin diyeyim. Şöyle içi de bayağı geniş. Buna büyük örgü projelerinizi koyabilirsiniz. Veya bir seyahate gidiyorsunuz. Bütün örgü malzemelerinizi bunun içine yerleştirip bunu küçük bir örgü bavulu gibi kullanabilirsiniz. Ön tarafta bir tane daha cebi var. Böyle. Burada şöyle yakından göstereyim. Buraya uzun misinasız eski tip şişleri koymak için cepler yapmışlar. Ben o şişlerden çok kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum. Çünkü misinalıyla örmenin rahatlığını görünce gerçekten o şişleri mecbur olmadıkça kullanmıyorsunuz. Misinalı şişler aşırı rahat oluyor. Şöyle takması da oldukça rahat. Hani böyle takıp hareket etme açısından da oldukça rahat. Annem beğenirse ama bunu da anneme verebilirim. Şöyle göstereyim. Kumaşının kalitesi falan da çok güzel. Böyle bir çanta aldım. Sonra üçlü bir takım aldım. Bunları göstereyim. Ondan sonra şiş incelemesine geçeceğiz zaten. Ama bunları da merak edenler için böyle uzun videoda konuşarak göstermek istedim. Çünkü Temu'dan herkes böyle abuk sabuk bir sürü şeyler alıyor ama örgü malzemelerini alan, bu tarz hobi malzemelerini alıp inceleyen ben görmedim açıkçası. O yüzden bir sorumluluk bilinci geliştirdim. Mesela böyle üçlü satılan organizer çantalar vardı. Capitone desenli. Bunlardan ben Türkiye'de de görüyordum ama çok pahalılar. Yani bu üçünün fiyatına sadece bunu alabiliyorsunuz gibi şeyler oluyor. Veya kendiniz de dikebilirsiniz ama ne güzel dikmişler işte üçlü üçlü. Bu en küçüğü. Buna böyle şey düşünüyorum. Bakın fermuarını falan göstereyim. Ben bu rengi seçtim. Başka renkleri de vardı. Ben buna böyle tığdır, makastır, ne bileyim, belki makyaj malzemeleridir. Küçük bir şeyler koyabilirim diye düşünüyorum. Buna küçük örgü projelerimi koyabilirim diye düşünüyorum. Mesela atıyorum bir motif örüyorum. Tığ işi bir şey yapıyorum. Ya da küçük bir 5 şişle çorap örüyorum. Bunun içerisine koyup bunu da çantama atabilirim. Böylece ipim çantamdaki diğer şeylerle karışmaz ve organize olmuş olur. Yine buna da şiş örgüsü yaptığım bir kazaktır, işte bluzdur tarzı şeyleri koyabilirim. Bu da büyük olanı. Şu şekilde. Gerçekten bunlar çok kullanışlı. İsterseniz Instagram'da dün de öyle söylediğimde gülenler olmuş. İsterseniz çoraplarınızı, donlarınızı koyabilirsiniz. Yani bunların içine ne koyacağınız kimseyi ilgilendirmiyor. Ben bunları örgü projelerim için böyle küçük organizerler olarak kullanacağım. Bir de şöyle bir pompon makinesi aldım. Anneme gösterdiğimde benimle dalga geçti. Rabbim dedi, böyle sabır diliyor işte. Ne yapacaksınız? Benden memnun mu değil mi onu da anlamıyorum bazen. Bu şey, buraya ipinizi takıyorsunuz ve bu şekilde çevirerek pompon yapabiliyorsunuz. Veya püskül de yapabiliyorsunuz. Yani pompon ve püskül yapma makinesi olarak geçiyor. Bunu saatlerce elinizle dolamak yerine bu şekilde dolamak bence mantıklı, pratik. Bunu da beraber deneriz ileride. Pompon yapacağımız zaman. Çünkü bu videonun asıl konusu şiş setlerinin detaylarını göstermek. Çünkü ben kapatıyorum, açılıyor diyenler olmuş, bilmem ne olmuş. Ben şimdi size nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bir tane de böyle deri çanta aldım. Aslında bunu almak aklımda yoktu ama yorumları çok iyiydi. Temu'da da bu arada yorumlar okuyabiliyorsunuz. Ben her zaman bir ürün almadan önce nereden alacak olursam olayım, eğer yorumlar varsa araştırırım, alırım. Yani öyle rastgele biri paylaştı ya da bir yerde gördüm diye atlamam açıkçası. Şöyle bir çanta aldım. Aslında ben bunun acı kahvesini almak istiyordum. Ama acı kahvesi bitmişti. Benim hiç acı kahve çantam yok. Hala da yok. Geçenlerde bir kombin yaparken acı kahve çantamın olmadığını fark ettim ve hala da yok yani. Yazın da takar mıyım takmaz mıyım bilmiyorum ama şimdilik böyle. Ama benim bir tane küçük bordo çantam var ya, çok seviyorum. Onun kırık beyaz gibi bir rengi gelmiş. Onu almayı planlıyorum yaz için. O çok kullanışlı çünkü. Bordo da sevdiğim için böyle aldım. Bunu da belki anneme verebilirim. Derisi falan çok kaliteli geldi. Şeyi de çok güzel görünüyor. Şu şekilde taktığınızda bakın. Böyle güzel gözüküyor. Havalı bence yani. Tatlı. Acı kahvesi olsaydı. Ben de bordo çanta olduğu için acı kahvesini istedim. Ama maalesef bitmişti. Ama gerçekten şöyle göstereyim. Deri kalitesi falan, yumuşaklığı oldukça şık. Sadece şu iç kısmını açtığınızda tabii ki şu astarının kumaşı bir tık daha naylonumsu. Buradan pahalı bir çanta olmadığını anlayabiliyoruz. Ama içini sadece siz göreceksiniz. Yani şöyle taktığınızda, yani ben bunu birinde şöyle görsem öyle şey demem. İyi, çok güzel bir çantaymış derim ki orada da zaten o şekilde görüp beğendim. Bu arada bu çanta içinde balonlarıyla falan geldi. Hani nasıl geliyor diye şüphesi olanlar varsa, ki
ki var biliyorum yorumlardan. Şöyle içinde balonlar vardı kırışmasın etmesin diye, böyle bu koyuyorlar ya her şey, ondan vardı. Hatta toz torbası bile vardı. Bakın şöyle bunun içinde geldi. Kargolardan ben açıkçası genel olarak memnun kaldım. Onu söyleyebilirim. Yani Temu'dan gelen kargolarımdan ben memnun kaldım. Yani bir de garip garip sorular alıyorum. İşte Temu güvenilir bir uygulamam falan diye. Bu videonun sponsor değil ama ücretli, ortaklık diye etiketlemek zorundayım. Bu videoyu kendi isteğimle çekiyorum. Size şiş setinin detaylarını göstermek adına. Biz kısa video için işbirliği yapmıştık. Biliyorsunuz ki ben burada şeffaf paylaşımlar yapıyorum. Sizden bir şey saklamıyorum hiçbir zaman. Ama bana çok fazla şiş setiyle ilgili soru soracağınızı biliyordum. Ben de zaten sizin için şiş seti alıp denemek istedim ki yorumlarımı paylaşayım. Şiş seti çok uygun fiyatlı ve gerçekten ben de hani kalitesini falan beğendim. Bir de ahşap şiş setlerini de seviyorum ama ben şöyle bir şey oluyor. Geçen gün bir tane ahşap 4,5 milim şişimi Instagram'da paylaştım. Yanlışlıkla üzerine bastım ve kırıldı. Ahşapta böyle bir şey de var. Yanlışlıkla üzerine basınca kırılabiliyor. Bunlar kırılmıyor. Öyle bir şey de var. Hadi gelin şimdi sehpaya geçelim. Bunlar nasıl kullanılıyor falan ben size bir göstereyim. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların, inceleme videolarının devamı gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta şey yapabiliriz. Mesela sizin örgüyle alakalı olur, cilt bakımıyla alakalı olur, kıyafet olur. Ne bileyim herkes de görüp viral olup ay Nilüfer Hanım bu da herkes de gördük. İşte şu pantolonu herkes de görüyoruz. Şu ruju herkes de görüyoruz. İşte şöyle bir şiş seti buldum. Şu ipler sizce nasıl? Şunları da inceleyebilir miyiz? Her alanda hiç fark etmez. Yeme içme dahi olur. Hani bana güveniyorsanız eğer ki güvendiğinizi biliyorum. Çünkü çok güzel mesajlar alıyorum. Hani şunu da inceleyelim, şunu da bizim için satın alıp inceler misin dediğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın. Ben de incelerim ve gerçekten parasını hak ediyor mu, hak etmiyor mu gibi sizinle paylaşırım. Hatta bir önceki videomda da aldığım kozmetik ürünlerimi ve sevmediklerimi paylaşmıştım mesela. Onun gibi ben de yalan yok, sevmediğim şeyleri söylüyorum. Mesela şu an ilk aklıma gelen, ona para verip de gıcık olduğum için NYX'in kaş sabitleme jeli. Mesela hiç sevmedim, hiç beğenmedim. Parasını hak ettiğini de düşünmüyorum. Kaşta kalıp kalıyor. Fırçası da doğru düzgün taramıyor. Yani onu niye o kadar övdüklerini anlamıyorum. Mesela bunun gibi şeyler. O tekrar satın almayacağım ve beğenmediğim için de bitirmediğim bir ürün olarak odamda duruyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz. Aklınıza gelen şeyleri yorumlara yazın. İncelememi istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Ben sizin için satın alıp incelerim. Videoları beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir kazak yapıyorum bu arada. Onu da göstereyim size hemen. Bunu katıl üyelerimle beraber yapacağız ve bayrama yetiştireceğiz. Bunun videolarını part part paylaşacağım ki benimle beraber hızlı öğrenin. 2 partta bitiririz diye düşünüyorum. Benim bir kolum kaldı. Giyip göstereyim size. Bir kolum kaldı. Bu kışın son kazağı olacak. Yazlık şeylere geçeceğim. Birazcık tişört falan yapacağız ama çok güzel oversize bir kazak oldu. Bundan bir tane daha yapıyorum. Düşük kol çalıştım bunu. Benimle beraber bunu yapmak isterseniz mesela ben de yapayım derseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Video açıklamasına katıl üyeliği linki bırakıyor olacağım. Ay, hadi gidelim. Şimdi misinalı şiş setini şöyle bir inceleyelim. Bugün konumuz misinalı şiş seti. Şöyle yakından iyice göstereyim size, bakın. Mesela kaç milimini 8 alayım mesela. Hem görme açısından daha rahat olur sizin için. Hem de hemen yakınımda 8'li örebileceğim kalınlıkta bir ipim var. Şu misinaları çıkaralım. Şöyle çıkartıyorum. Hayır gitme. Gitti. Şimdi bunlar, şu parçalar kabloları birbirine ekleyebilmenizi sağlıyor. Mesela diyelim yakadan başlamalı bir bluz falan yapıyoruz. Hani ben giyip deniyorum üzerimde. Size hep diyorum 150 santim bir misine alın diye. Bu parçalarla misinaları birbirine ekleyebiliyorsunuz ve uzun bir misine yapıp üzerinizde deneyebiliyorsunuz. Çünkü dikişsiz kazak ve hırkalarda genelde şey oluyor. Misinaların bu arada inceliğine bayıldım. Bir adet 1 metre var. 80 santim, 1 metre, 60 santim, böyle 4 farklı misina boyu var. Bu mesela yaka, kol gibi kısa şeyleri örerken kullanabilirsiniz.
Yani böyle boyut ihtiyacınıza göre kullanıyorsunuz işte. Mesela şunu nasıl yapacağınızı göstereyim. Şunlara gelelim. Şunlar hiç bilmeyenler için bunlar kilitleme. Bunları kaybederseniz bittiniz. Bunları kaybetmemeniz lazım. O yüzden bunların ucuna şu kısma bir anahtarlık bir şey takın. Kaybetmeyin. Bunları çünkü misinayı şişe kilitlemek için kullanıyoruz. Böylece örerken sürekli açılmıyor. Çünkü yazanlar olmuş örerken sürekli açılıyor diye. Ben de yıllar önce ilk misinalı şiş setimi aldığımda bunların o işe yaradığını bilmediğim için aynı tepkiyi ben de vermiştim. Bunlar da hani ben kol falan örerken bu misinayla işim bittiğinde takıyorum ya. Bunları da bu şekilde takıyoruz. Bunları nereye sokacağız derseniz şu misinaların ucundaki deliklere takıyorsunuz. Bakın. Şöyle taktım. Şöyle çeviriyorum mesela. Artık mesela bunu bu şekilde takıp şişinizi başka bir yerde de kullanabilirsiniz. Örgünüzün ilmekleri kaçmadan bu şekilde bekleyebiliyor. Bunlar misinanın ucuna takılan stopperlar. Şimdi bunu çıkarayım. 4 tane stopper çıktı. Bu ne? Aa, kaymaz. Oo, gıcırdamasın diye lastik mi koymuş? İyiymiş. Şimdi 4 tane stopper koymuşlar. 2 tane uzatma. Bunun da mesela nasıl takıldığını hemen gösteriyorum. Yine kilitleme ilmeğini takacaksınız çünkü bu açılmasın diye. Elim kayıyor çünkü krem sürdüm. Bakın şu şekilde ikisine de taktım ve birbirine geçiriyorum. Ne işe yaradığını göstermiş olacağım size bu şekilde. Bakın bu şekilde bunlarla taktığınız zaman bu ayrılmıyor. Mesela bunun ucuna da atıyorum şu misinayı takabiliyorsunuz. Ama tabii ki çevirmesi kolay olsun diye yine bunlardan yardım alacağım. Bakın. Sonra bunları çıkartın. Bu arada bunu tekrar açmak için yine bunları takmanız lazım. Çünkü şu an kilitlendi bu. Bunları o yüzden kaybederseniz sıkıntı. Bu şekilde iki misinayı birbirine eklediniz ve dev bir misinanız oldu. Anlatabiliyor muyum? Bu parçacıklar bu işe yarıyor. Yani bu parçacıklar olduğu için 150 santim misina almanıza gerek yok. Bu açıdan iyi. Şimdi şunu geri çıkartacağım buradan. Mesela bu burada takılı değilken takalım. Takıyorum. Taktım. Bakın takılıyor. Takılmasına hiçbir problem yok. Şunu şöyle azıcık iteyim de arka fonda. Takılmasına hiçbir problem yok. Ama ne olacak? Siz örerken bunu şöyle yavaş 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 gevşediğini hissedeceksiniz. Ama buradaki bu deliğe bu anahtarımızı takarsak, o oradayken şişimizi takarsak, şöyle güzelce sıkıştırdık ve bunu çıkarttım. Bakın açılmıyor. Şu an bunu kaybettiniz, bunu açamazsınız. Kaldı bu burada yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden geri açılmaması için bunu kullanmanız gerekiyor. Şöyle. Anahtar önemli. 2 tane anahtar var içerisinde. Bu anahtarlar yedek de satılıyor ama ben sizin yerinizde olsam bu anahtarlara böyle küçük bir süs püs bir şey yapar. Özel bir anahtarlık yapar. Takardım bunları. Çünkü kaybolabiliyor. Çok küçük yani. Şimdi bu ikisini kilitledik. Ve artık misinalı şişler kullanıma hazır. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek yeterli. Bahsettiğim şey şu. Ucu çok güzel. Ucunun sivriliği tam benim sevdiğim gibi. Mesela haroşa yapalım. Bakın. Bakın şurada ne kadar rahat giriyor farkında mısınız? Çok rahat. Ve şeyi de sevdim. Misinasının inceliğini de sevdim. Bu önemli. Bazılarında şu kısım mesela aşırı kalın oluyor ve hareket etmesi zor oluyor. Oldukça rahat. Yani bu şiş seti benden geçer not aldı. Alabilirsiniz. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Gerçekten. Ucunun sivriliği örerken anlayacaksınız. Şimdi kendime çevireyim. Şu an sehpada oturuyorum ya. Bir saniye şöyle takalım. Bir tık böyle vlog gibi de çekmeyi seviyorum.
Artık YouTube'da şey oldu, farkında mısınız bilmiyorum ama video çekiyoruz derken herkes şey oldu, prodüktör oldu. Herkes dizi çeker gibi video çekmeye çalışıyor. Yani YouTube'un samimiyeti ortadan kayboldu bir tık daha bence. Neyse ki ben öyle yapmadım. Bu da çok şey oldu. Şöyle yapayım. Bana sürekli hani gerçekten iyi mi falan diye soruyorsunuz ya, çok ne kadar influencerlar insanların güvenini sarsmış farkında mısınız? Yani gerçekten iyi mi falan. Ben bunu mesela kardeşimden falan da aldım. Arkadaşlarımdan falan da mesela bu soruyu çok aldım. Yani şöyle mesela bir şey öneriyorum ya. Ay abla ondan ben de almak istiyorum ama bak doğruyu söyle gerçekten iyi mi falan filan diye. Dedim İyi olmasa niye paylaşayım yani? O nasıl bir soru? Yani şey gibi bir şey var. Aile üyelerimizi, gerçek fikirlerimizi ama bizi sevip takip edenlere gerçek olmayan fikirlerimizi mi söyleyeceğiz? Yani öyle yapanlar var ki herkesin güveni sarsılmış. Ki yalan yok, yapanlar var. Benim de hiç kimseye güvenim yok. O yüzden bir şeyleri kendim test etmeden çok da güvenmiyorum açıkçası. Bazıları mesela şey yapıyor. Bir tane takipçisi çok olan influencer bir şey paylaştığında diğer daha az takipçisi olan influencerlar aynı şeyleri paylaşıyorlar. Mesela bu şey viral olan bilmem ne falan. İyi de sen onu almadın ki. İyi mi değil mi bilmiyorsun yani. En azından onu belirt. Ben bunu kullanmadım ama herkes çok memnun falan gibi. Ne bileyim, belirt yani onu kullanmadığını. Bakın gayet akıyor. Çok iyi. Hani gerçekten bu çok iyi. Hani şöyle 1.000 lira bile değildi yani. 600 lira mıydı? Kaç para olduğunu da hatırlamıyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim de linkten bakarsınız Instagram profilimde. Instagram'ımı buraya koyuyorum. Instagram profilimde öne çıkanlarda da sabitli zaten link. Bakarsanız gerçekten misinalı bir şiş setim olsun. Ben de her şeyi ponçik ponçik öreyim diyorsanız bunu alabilirsiniz. Ben rengine de bayıldım. Şu ucuna da bayıldım. Öyle 3.000 liralar vermenize gerek yok açıkçası. Onlar da güzel ama olay fiyat performanssa her türlü işinizi görür. Öyle söyleyeyim. Bakın çok rahat örülüyor. Ve ben haroşa örmeyi çok seviyorum ya niyeyse. Sizde de var mı öyle bir şey? Haroşe'nin desenini de çok seviyorum. Haroşa örmeyi de çok seviyorum saçma bir şekilde. Haroşa örmek bana zevk veriyor garip. Çok iyi ya. Uç kısmı görür görmez üf dedim zaten. Paylaşmak için de heyecanlıydım. Paylaştığım için de mutluyum. Yani açıkçası size bir şey söyleyeyim mi? Yani şu rahatlıkta hiç 3.000 lira vermem. Hatta birkaç renk böyle bunlardan alırım. Bakın böyle uzun ömürlü de zaten metal olduğu için. Şu ucunun sivriliğine iyi bakın. Ucu böyle olan şişler her zaman çok rahat örülüyor. Ben bununla dediğim gibi saç örgüsü modeli yapmak istediğimde de çok rahat yaparım. Aşırı 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 iyi. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun devamı gelecek. Başka örgü malzemeleri de aldım. Merak edeceğiniz ve beğeneceğiniz bir sürü örgü malzemeleri daha paylaşacağım. Ama sırayla paylaşacağım. Tığlar falan da var yani. Tabii ki de örgü malzemeleri inceleyip tığ incelememek gibi bir durum söz konusu değil. Çok güzel tığlar da aldım. Başka bir şeyler de aldım işimize yarayacağını düşündüm. Hepsini sırayla paylaşıyor olacağım önümüzdeki günlerde. Bu videonun konusu şiş setiydi. Evet, Temu'dan şiş seti alınır. Ben çok çok memnun kaldım. Evet. Ben bunları beğendim. Bence alan herkes de memnun kalır. Ben o kadar şiş seti deneyip beğendiysem herkes beğenir diye düşünüyorum. Çok rahat örmesi. Zaten bol bol kullanıyorken elimde de görürsünüz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka incelememi istediğiniz ürünleri her şey olabilir. Yiyecekten içeceğe, kıyafetten makyaj malzemesine, örgü malzemesinden iplere her şey olabilir. Hiç fark etmez. Aşağı yazın. Ben sizin için yetkili kişi olarak gider dener en doğru fikirlerimi, gerçek düşüncelerimi size şeffaf bir şekilde söylerim. Bunu yaptığım için de kendimle bir çıtırdan gurur duymaya değilim yani. Neyse o kardeşimiz de yalan yok. Kendimi alkışlamak nedir ya? Tamam abartmayayım, kapatıyorum. Hadi bay bay.